Bu videonun konusu analitik düşünme. Ben Ünlük Tatar. Sizle birlikte daha analitik nasıl düşünebiliriz? Analitik düşünen kimlerdir? Onları göreceğiz. Şimdi analitik düşünme için hemen kısa bir test yapalım. Bakalım analitik düşünebiliyor musunuz? Korkmayın, testi geçemezseniz herhangi bir sorun yok sizde. Soracağım soruya dürüstçe çok kısa sürede cevap verin. Yani çat diye hesaplayıp hemen cevap verin. Sorum geliyor. Bak çok basit bir soru. Kağıt kaleme hesap makinesine ihtiyacın yok. Sorum şu. Cips ve kola satın alıyorsun. Bu kadar basit. Yani alma zaten. İkisi de zararlı da. Hani bir arada satılan iki ürün diyelim ki. Cips ve kola satın alıyorsun ve orada yazıyor. Diyor ki cips ve kola birlikte 11 lira. Kasaya gidiyorsun. Tam satın alacaksın. Diyorsun ki ben bunları ayrı ayrı alırsam ne olur? Kasiyer diyor ki sana kola cipsten 10 lira pahalı. Bu durumda hangisinin fiyatı ne kadar? Cipsin fiyatı ne kadar? Güzel. Cevabını verdin. Eğer ki verdiğin cevap içerisinde kola 10 lira, cips 1 liraysa analitik düşünemiyorsun. Onu baştan söyleyeyim. Çünkü birazdan anlarsın. Küçük hesap yaparsan anlarsın. Sorumuz neydi? Birisi diğerinden 10 lira pahalıysa 11 lira olan iki şeyden bir tanesi kaç paradır? İşte analitik düşünen insanlar hep detaylara bakar. Hep böyle rakamlar arasındaki hesaplara gider. Sürekli hesaplar. Biz analitik düşünmeyi şöyle, çok fazla notum var bugün. Çünkü çok uzun bir video olacak, baştan söyleyeyim. Analitik düşünmeyi şöyle seminerlerimde ya da derslerimde işliyorum. Bir konuyu parçalarına anında ayıran, parçaların hepsini tek tek kontrol eden, yani check-up yapan. Hastaneye gidersin, check-up yaparlar ya, işte böbrek, bağırsak ne varsa bakarlar. Ve sorunluyu bulup geliştiren ya da çözen kişidir. Sorun yoksa da bakımını yapan kişidir. Analitik düşünme insanlar şöyle yapar. Telefonum bozuldu. Dur yenisini alayım. Bak bu kadar basit. Analitik düşünen insan şunu yapar. Bu telefonda ne sorun var? Çözebilir miyim? Çözülürse kaça çözülür? Çözülmezse falan filan. Çözüm üretir. Bir diğer mesele karmaşık problemleri pratik çözümler bulurlar. Ne demek istiyorum? Yani insan ve beşeri ilişkilere yani benzetirsek karşı tarafla arasında ilişkide bir sorun varsa sorunun kimde olduğuna bakar. Genelde ilişkileri yürüten kişiler de analitik düşünen insanlardır. Baştan söyleyeyim size. Mesele şu. Şimdi 3 özelliği var. 3 ana özelliği var. Sorguluyor. Diyor ki bu ilişkide sorun kimde? Çünkü analitik düşünen insan sorgular. Sorunu buldu. İkincisi yanlışlığı arar. Hani bir yanlışlık var ama o yanlışlık kimde? Analitik düşünen insanların %90'ı buraya kadar aynıdır. %10'u dahi analitik düşünendir. İşte o şurada ayrılıyor. Üçüncü maddede. O şurada ayrılıyor. Diyor ki ben bu sorunu çözsem mi çözmesem mi? Bu sorunu çözmek işime yarar mı yaramaz mı? İlişkimi daha mı kötüye götürür daha mı iyiye götürür? Ben arkadaşımın bu derdini çözersem bana teşekkür mü eder başıma iş mi alırım? Sürekli fayda zarar hesabı yapar. Ve kendisinin hayatta kalacağı sonra topluma faydası olacak şeyleri hesaplar. Tabii ki bunlar güzel şeyler. Çünkü ikili ilişkileri yöneten şeyler bunlardır. İş hayatına göre bakarsak iyi bir yönetici analitik düşünüyorsa ekibinde kimde sorun var onu bilir. Çünkü takip eder, gözlemler. Kötü bir yönetici ne yapar? Hadi kötü demeyelim, ortalama sıradan sokakta yürüyen bir yönetici analitik düşünmüyorsa herkeste sorun arar, herkese bağırır çağırır, toplantı odasına sokup herkese hakaret eder. Çünkü o aptal değil yani, yemiyor ya. Her şey çok kötü, hepinizin Allah cezasını versin, böyle komple saydırır ve çıkar. Yani ben uyumuyorum. Sen analitik düşünmüyorsun. Sen sadece pısırıksın. Devam edelim. Eğer ki biz analitik düşünme olayında kendimizi eksik buluyorsak, yani diyorsak ya karşıma bir şey çıktığı zaman ben karar veremiyorum, o zaman geliştirmemiz lazım. Analitik düşünce nasıl gelişir? Birçok şeyle gelişir. Birincisi satranç oynaman lazım. Yani daha çocukken başlaman lazım. Çocuklarınıza 6 yaşından itibaren bir şekilde satrancı öğretin. Sudoku ile gelişir ama günlerce tuvalette uyuyana kadar, ölene kadar sudoku değil. Hani sudokunun uygulamaları var zaten. Onunla çöz. Sürekli kalem kağıt dolaşma. Böyle sürekli daha zor sudoku, en zor sudoku, ölümcül sudoku yeter. Bir başka şey masaüstü oyunlarla gelişir. Mesela risk, strateji oyunları. Ama bilgisayarda da olsa bu oyunların multiplayer olması gerekiyor. Yani çoklu oyuncu. Yani yapay zekaya karşı olabildiğince oynama. Çünkü
Analitik düşünen adam yapay zekanın açığını arar. Öyle bir ruh hastalığı vardır onda. Oyundan keyif almaz, yapay zekanın açığına gider. Şimdi dahi analitik zekası olan adam filmden keyif alır. Bugün 11 tane film önereceğim. Analitik zekası maalesef bir tık eksik gelişmiş ama yine zeki adam filmden keyif almaz. Filmde sürekli bu hata var, şu hata var. Filmde zehir zıkkım eder yanındakini, onu da söyleyeyim. Yani ben şunu gördüm, bunu yakaladım, bunu koptum. Bu tabii ki analitik düşünmenin getirdiği belalardan birisidir ama analitik düşünmenin 8 tane getirdiği cezayı birazdan işleyeceğiz. Devam. Bir yandan notlarıma bakıyorum. Kusura bakmayın, çok uzun olacak dedim bu video. Biz analitik düşünüyorsak analitik düşünmek bizi yavaşlatır. Çünkü analitik düşüncenin içerisinde ihtiyacın iPhone'sa, Android'den bilmem ne telefonuysa analitik düşünen adam onu alır. Fayda zarar hesabı yapar. Ben bunu hak ettim mi hesabı yapar. Aman yıl sonundaki İngilizcesini söyleyeceğim maalesef. Kara Cuma diyeyim, hadi neyse, Black Friday indirimini bekleyeyim. En son ne zaman bir şeyi hak ettim falan filan, böyle uzun bir analitik düşünce şeyi sonunda kendini biraz yavaşlatır. Analitik düşünmeyen adamsa ağzına geleni söyler yani. Sonra ben dobrayım der. Sen dobra değilsin. Sen maalesef patavatsızsın. Analitik düşünen insanın da bir yalnızlık sorunu vardır, onu da söyleyeyim. Şimdi analitik düşünmek size neden sorusunu getirir. Sokakta yürürken bir araba gördünüz. Ya bunun farları niye böyle acaba? Ya da bunun rüzgardan, yakıttan, bilmem neden daha verimli hale gelmesini nasıl sağlarım? Evde birileri mesela atıyorum perdeyi takarken o yaratıcı bir formül üretir. Analitik düşünme her zaman açıktır. Şimdi analitik düşünme ya sizi yönetir ya siz onu yönetirsiniz. Arası yoktur. Analitik düşünme sizi yönetiyorsa beyin durmaz. Sürekli çalışır. Ve fanınız hiç durmadığı için beyin soğumaz. Bir süre sonra da erken yaşta telef olup gidersiniz. Ya da mide hastası olursunuz vesaire. Analitik düşünme muhteşem bir şey değildir. Zapt etmediğin sürece bir hastalıktır. Yani şimdi analitik düşünme ne güzel bir şey. Analitik düşünmek harika bir şey diyeceğim ama çünkü gazete ilanlarına bakıyorsun yine Kariyer.net, analitik düşünen eleman arıyoruz. Bu ne demek biliyor musun? 2 kişinin birden işini yapacak ucuz eleman arıyorum. Yatmasın. Gerçekten analitik düşünen insan analitik düşüncesine hükmeder. Kritik analitik düşünme o ayrı bir videonun konusu bu arada. Bizim istediğimiz şey, gerçekten analitik düşünüyorsan minimum fayda, minimum masraf, minimum enerji harcaması, maksimum fayda. Bunu doğada görürsün aslında. Bak aslana bak. Aslan çitada da vardır bu. Çita dünyanın en hızlı koşan hayvanıdır. Ama garibim belli bir limitten sonra kesiliyor. Dolayısıyla aslanla çitaydı böyle hayvanlar avına şöyle bir bakar. Ben bunlar hızlı koşar mıyım? Hasta mı? Yorgun mu? Dünkünden bir farkı var mı? Ancak yakalayacağına inanırsa koşar. Tabii ki her koştuğunu yakalamıyor ama en azından ona buna koşup da enerjisini boşuna harcamıyor. Bak Türk erkekleri öyle mi? Bir diğer örnek timsah. Timsah suyun içinde bekler. Çok az enerji tüketiyor. Soğukkanlı hayvan olduğu için. Çünkü hani 2 hafta, 3 hafta, 1 ay, 4 ay yemeden yaşayabilen hayvanlar var doğada. Yılanlar falan. Timsah da bekler, avına gitmez. Avı su içmeye geldiği zaman yakalar. Şimdi bunlar belki iyi örnekler, kötü örnekler. Şimdi belgesel izlerken ağlayan insanlar var çünkü. Ama analitik düşünüyorsan avın, hedefin neyse mesafesini bileceksin. Kolunu uzattın mı değeceğin şeye uzanacaksın. Geçelim. Bu arada analitik düşünce ruhtan gelir, onu söyleyeyim size. Yani analitik düşünebiliyorsanız karakterinizde olmalı bu. Yerleşmeli. Doğuştan gelir demedim, yanlış anlamayın. Şimdi analitik düşünen insanın maalesef 8 tane başına bela var. 8 cezası var. Bunlar analitik düşünmenin lanetleri diye geçiyor ama kelime güzel olmadığı için kıvırdım. Birincisi bilgi bağımlısıdır. Sürekli belgesel izler, maç izlemez, bilmem ne yapmaz. Sürekli bir şeyler öğrenmek ister. Hep öğrenmek ister. Hiçbir şey olmadı bir yerde oturdunuz menüyü okur adam. Ezberleyelim. Geçen sefer geldiğinde bu kadardı, şu kadardı. Böyle bir manyaklık var. Kıyaslama delisidir. Her şeyi kıyaslar. Her şeyi hesaplar. Hani Cem Yılmaz diyor ya, bu salonda kaç kişi var. Her şeyi hesaplar. Onunla yolculuğa gitmek belki keyiflidir ama çıkmak zordur. Çünkü karayolundan gidersek, şuraya gelsek, buradan araba kiralarsak, buradan buraya uçarsak, buradan buraya tünelle. İkincisi kararsızdır. Kararsızdır çünkü yani kararsızlık kötü anlamda değil ama şöyle kararsızdır. Buna İngilizcesinde pros and cons deniyor. Her şeyin artı ve eksisine bakar. Yani başına bir şey geldiği zaman anında
Artıları neler, eksileri neler? Oturup yazar. Genelde yazanları da görürsünüz. Bak şimdi bunlar çok nadir insanlardır. Kalem kağıt çıkarır. Bak iyi yönleri, kötü yönleri. Çok iyi dost olabilirler ihtiyacınız olduğunda. Her an maalesef bunlarla sohbet edemeyebilirsiniz. Ama analitik düşünen insanın en büyük avantajı analitik düşünmenin hayatta kalmakta çok başarılıdırlar. Bunlarla ıssız ormana düş, bunlarla çölün ortasına düş, geri gelirsin. Bir diğer laneti diyelim, hadi artık söyledik. Yarı duygusallardır. Yani çok duygusal insanlar değillerdir. Tamam birazcık hönk de değiller ama böyle her şeyi de gaza getiremezsin. Bak şöyle güzel olacak, böyle güzel olacak. Hadi gidelim tatile, hadi Hawaii'ye, hadi Filipin'e. Yemez. Her şeyi duygularını kenara ayırıp, düşünüp sonra duyguların üstüne katar. Bir başkası prensip sahibidirler. Bu prensip sahibi olmaları arkadaşlarına sorun yaratır. Ne gibi sorun yaratır? Dersin ki baba hafta sonu bilmem nereye gidelim mi? Der ki ben o saatte o günde hep şunu yaparım. Dolayısıyla analitik düşüneceksiniz, prensipleriniz olsun ve taviz vermeyin. Yani bir insan gelip de benim için şunu yapar mısın gakkok dediği zaman benim prensibime aykırı kardeşim deyin. Kendi anayasanızı oturtturun. Analitik düşünmenizi sağlayan şey elinizde bir cetvel olması. Cetvel olursa ölçebilirsiniz. Bir diğeri sosyal dürüstlük. Bunlar maalesef çok fazla insan kaybederler. Dersin ki kilo almış mıyım? Almışsın tabii. Geçen ay 92 idin, şimdi 95 olmuşsun der. Yani çok iyi değil. Bunların fikrini böyle bu şekilde sorarsan analitik cevabı da alırsın, onu bil. Şimdi geldik aslında benim de araya bir şeyler katacağım kısma. 6 şüphecidirler. O şüphecilik şimdi nerede patlıyor biliyor musun? Araya küçük bir ara vereceğim. Biraz dinlenin çünkü uzun bir video olacak demiştim. Yorumlara bakıyorum. Hocam diyor videonun 7. 17. bilmem kaçıncı dakikalarında elinizi böyle yapmışsınız. Ben bu sayıyla bilmem neyi toplarsam böyle bir ara Ömer Çelakıl vardı. Etme kardeşim yani her harekette bir şey arıyor. Diyor ki elinizi böyle koymuşsunuz. Bu piramittir. Aha Illuminati oldum. Yani bundan sonra zaten buraya bir piramit koyacağım. Üstüne bir göz çizeceğim. Ondan sonra şuraya başka bir şey koyacağım. Ya bundan melek arayan var. Diyor ki burada melek var. Bu bir melekse. Ya arkadaşım bu anlattık. Bu Nike zafer tanrıçası. Einstein'dan bir şey çıkartıyor. Hep bir şey çıkartıyor. Etmeyin. Bak ben videoda subliminal mesaj vermeye çalışmam. Yani videoda bir şey söyleyeceksem söylerim. Hep araya bir şeyler düttüren bir insan değilim. Anlatabiliyor muyum? Bir videonun bir tanesinde Robin Hood'u bir kare geçirmiştim çok eskiden. Bir yıl oldu belki. Orada diyor bilmem ne oldu. Gözlerim alındı. Kör oldum. Hayır ya orada bilgiyi çalıp size getiren insan esprisi yaptım. Ama bundan sonra yapacağım. Bu arada bir hatırlatma yapayım. Öyle devam edeyim analitik düşünme videosuna. Lütfen aşağı yorum bölümüne bu ara popüler oldu. Dün ayıklamak zorunda kaldık. Orkun Işıtmak'la ilgili bir şey yazmayın. Yani siyasi bir şey yazmayın. Güncel durumda çünkü başka kanallarda birileri siyasi bir şeye karıştığını bize getirmeyin. Benim dinle ve siyasetle alakam yok. Bak benim din ve siyasetle analitik düşündüğüm için fikrim bana. O zaman sana ne? Senin muhteşem fikrin seni ilgilendirir. O zaman bana ne? Yani ikimiz de öldük. Cennete gittiğimiz zaman diyecek miyim ben sana baba onu da al demeyeceğim değil mi? Ya da cehenneme gittiğimizde diyecek misin biz beraberiz onunla gireyim demeyeceksin. O zaman lütfen analitik düşün ve yorum bölümüne din ve siyaset bulaştırma. Bir ricam daha var. Barış Özcan'la kıyaslamayın. Şimdi analitik düşünenler kıyaslıyor ya. Biz örnek olarak bunu vereyim hemen. Videoya geri dönmüş olurum. Barış Özcan'la beni kıyaslamayın. Çünkü Barış Özcan, keşke Barış Özcan gibi, Haluk Tatar gibi 1000 tane adam varsa. Yani kendimi övmek için söylemiyorum. Herkes video kanalında eğitim anlatsa, bir şeyler öğretse. Ama Barış Özcan çok güzel bir iş yapıyor ama kendi kulvarında yapıyor. Ben bu işi 2001'den beri yapıyorum. 2001 yılından beri bir şeyler öğretiyorum. Seed'lere, DVD'lere bilmem neydi. Barış Özcan kaç yılından beri yapıyor bilmiyorum. Ben üniversitede ders veriyorum. O verdi mi bilmiyorum. Araştırır görürsün verip vermediğini. Ben bu kanalda İngilizceyi, Rusçayı, daha 6 dili, Photoshop'u bilmem neyi bedava dağıtıyorum. O yapıyor mu bilmiyorum. Gider kanalına bakarsın. Ama kıyaslanacak bir şey yok. Yani adam çok güzel bir şey yapıyor. Ben de kendimce güzel bir şey yapmaya çalışıyorum. Kimse için bana burada kötü bir şey konuşturamazsınız. Ve yani bunu niye söylüyorum? Çünkü kıyaslıyorsunuz ve bir yandan da şey geliyor. Siz de beyaz giyinin, kamerayı gözünüze sokun. Ya adam belki çok yakışıklı, ben değilim. Ağzıma sokmak istemiyorum kamerayı. Bitti. Niye sorduğunuz, analitik düşündüğünüz bir şeyi de çözmüş olduk. Geri dönelim analitik düşünmenin lanetlerine, kaldı 2 tane. Çok iyi
pazarlayamazlar kendilerini. Yani arkadaş dost sohbet ortamlarında maalesef bir süre sohbetleri dinlenir ama bir süre sonra muhabbet romantizme döndü mü bu adamları kaybedersiniz. Ve yalnızlardır. Analitik düşünmek bazen yalnızlık getirir. Çünkü dürüstlük vardır. Çünkü detay vardır. Çünkü insanlar sizin kadar düşünmeyi sevmeyebilir. Devam edelim. Eğer ki sizin analitik düşünmeniz gerekiyorsa bir kere elinizde bilgi olması lazım. Yani cahil adamın analitik düşünmesi faciadır. İrin Hoca'nın bir lafı var, bayılıyorum. Cahile bir şey anlatma, o zaten biliyor der. Yani siz cahil olduğunuz sürece zaten bildiğinizi sanacaksınız. Bir de o cahil 3 kuruş bildiğinizle analitik düşünmeye çalışacaksınız. Benzin olmayan, yakıtı olmayan aracı çalıştırdığın zaman ne olur? Ya da dizel arabaya tutup da farklı yakıt koyduğun zaman ne olursa olur. Cehalet kötü bir şeydir. Yurt dışında buna STEM deniyor. Yani STEM. O da Science'ın S'si. Yani hangi alanda iş bulup da lider, başarılı olabilir analitik düşünen insanlar? Science, bilim alanında. Teknoloji, T. Engineering, mühendislik. Ve matematik gibi alanlarda çok başarılılardır. Onu söyleyeyim size. Yapmam kelimesini, yapılamaz kelimesini, yapamayız kelimesini analitik düşünen adamdan duymazsın. Analitik düşünen adam şöyle der. Bu nasıl olur ya? Yani nasıl yaparız? Nasıl çözeriz? Bak bunu düşünür. Analitik düşünecek kişi zamanda acele etmez, hızlı konuşmaz. Herhangi bir şekilde analitik düşünmede kendinizi geliştirmek istiyorsanız acele etmeyin. Analitik düşünüyorsanız, analitik düşünmeyi öğrenmek istiyorsanız hayatta önünüze çıkan negatif şeyler ikiye ayrılır. Problem, sorun. Problem ve sorun aynı şey ise sen yanlış yerdesin. Ne demek problem ve sorun? Problemler çözümü olan ya da olmayan, çözülmesi gereken ya da çözümünün maliyeti aşırı olan şeylerdir. Yani sen ekranı kırılan telefonu 2000 liraya alıp 3000 liraya ekranını yaptırıyorsan saçma değil mi? Git yenisini al. Bu kadar basit. Her probleme çözülmeli mi, çözülebilir mi, çözülürse bana faydası var mı diye bakmalı. Sorunsa apayrı bir şeydir. Sorun insanlardan gelir. Sorun bir insanın hatasından dolayı bir kumandanın bir şeyinin kırılması, bir insanın size trip atması, küsmesi, bir randevuya geç kalması. Dolayısıyla analitik düşünüyorsak problemle sorunu ayırırız. Problemleri çözülmesini düşünürüz. Nasıl çözeceğimizi ya da çözmeli miyiz? Sorunlarıysa kimin suçu? Nasıl, nereden kaynaklanıyor? Çünkü bir sorunu sen çözmeye çalıştıkça, yani sen havuzu boşalttıkça adam oradan su ekliyor belki manyak. Boşu boşuna enerji harcarsın. Analitik düşünme insanların en büyük sorunu bu. Musluk açıkken havuzu boşaltmaya çalışırlar. Bitmedi. Devam. Analitik düşünmede zihin haritası, mind map'ler şarttır. Analitik düşüneceksen daha önce anlatmıştım. Alıyorduk ya A2 kağıt, A1 kağıt. Sen cimrilik yapıp A3 alıyordun ya da şu not kağıdına yazıyordun ya küçük. Etme. Lütfen mind map yani zihin haritası uygulamaları indir. İngilizcesini söylememin sebebi kanalları söyleyeceğim. Online siteler var. Ekrana yazıyorum, gösteriyorum şu an. Mind Master, Master E ile tabii, Bubble.us, Canva.com ve Mind Map. Bunlar siteler ama birçok da uygulama var tabii ki. Bu uygulamalar sizin zihin haritası oluşturmanızı sağlıyor. Analitik düşünme zihin haritası olmadan başarılı olamaz. Gelelim film tavsiyelerine. Tabii ki analitik düşünmek için kitap bugün önermeyeceğim. Çünkü kitabı biraz pahalı bir kitap. Önerdiğim zaman satıyormuşa dönüyorum. Yine Alfa Yayınlarından, o yüzden bugün önermeyeceğim. Ama 10+1 film önereceğim. Birinci film aslında 1, 2, 3, 4 tanınmış filmler. Birincisi Fight Club. Fight Club çok meşhur bir film zaten. Eğer izlemediyseniz ayağınıza taş bağlayın. Sonra da gidin yüzmeye çalışın, yüzme öğrenin. Yine ayağınıza taş bağlamanız gereken bir şey Matrix. Matrix'i mutlaka izleyin. Başlangıç Inception'ı mutlaka izleyin. Bunları izlemediyseniz patates yiyin, bolca patates yiyin. Ama yani 6-7 kilo falan. Tabii ki izlemediğiniz muhtemelen 1988 yanılmıyorsam Elephant Man var. Elephant Man'i izleyin. Çok güzel bir filmdir. Fountain var. Yaşam kaynağı. Yanılmıyorsam yaşam kaynağı. Fountain. Limitless. Limit yok. Bence çok güzel bir film. Basit bir filmdir. Limitless mesela içlerinde en basiti. Matrix üçlemedir. Matrix yaşamı sorgulamanızı sağlar. Analitik düşünmenin zirvesidir.
Kitapla ilgili şunu söyleyeyim. İlla kitap soruyorsanız şu an polisiye kitaplar okursanız keyifli olur. Ama akıllı insanların yazdığı kitapları okuyun. Yani Edgar Allan Poe, Agatha Christie olabilir. Agatha Christie'ler incedir. Bir animasyon önereceğim. Bu animasyonu muhtemelen izlemediniz. 2001 yapımı Waking Life. Hayata Uyanmak diye bir animasyon. Çok güzeldir. Gerçekten analitik düşünecek bir beyin gerekir ona. Mr. Nobody. Enfes bir film. Daha önce önermiştim. 2005 yapımı. Ve 2004 yapımı Sil Baştan. Sil Baştan Jim Carrey ile Kate Winslet'tı galiba. Light romantik. Sil Baştan konseptli bir sürü film göreceksiniz. 50 ilk öpücük öğedir. Ezgi Hoca'nın videosunu yaptığı bir video var. Groundhog Day. Hep aynı güne uyanan bir adam vardı. O. Böyle aynı günü yaşayan çeşitli filmler var. Bunları izleyebilirsiniz ama Sil Baştan güzeldir. Geldik en güzeline. Benim en bayıldığıma. IMDb'si de yüksek. Genelde IMDb'si yüksek filmleri önermeye çekinirim ama Prestige. Prestige niye güzel biliyor musun? Prestige şu yüzden güzel. Christopher Nolan imzası var. Şimdi Christopher Nolan daha önce söylemiştim. Dağ bayır çekse izleyin demiştim, hatırlıyor musunuz? Bu adam muazzam bir beyne sahip. Bazı insanlar, Tarantino falan da öyledir, hastalıklı beyne sahiptir. Alfred Hitchcock. Böyle geriye doğru gittiğimizde sinema tarihinde enfes şeyler var. Şimdi sinema tarihi kitabını şurada duruyor, grisini çıkarttırmayın bana, bir saat konuşmam. Sinema üzerine çok güzel bir video hazırlayacağım. Sinema tarihi, yönetmenler falan, analitik düşünen bir sürü insan var çünkü. Ama görmek, bakmak, düşünmek apayrı bir hikaye. Peki filmleri de önerdik, kitabı da önerdik. Devam edelim. Elimizde ne kaldı? Bizim analitik düşünmeyle ilgili en son, hocam analitik düşünemiyorum, ben haza bir normal insanım diyeceksiniz. Ne yapalım? O zaman analitik düşünmeyi geliştirebiliriz. Bunu yapmak için birincisi elinizi kirleteceğiniz ya da elinizi çalıştıracağınız, kol kaslarınızın çalışacağı hobiler bulun. Ağaç kesin demiyorum. Gidip baltayla ormana dalmayın tabii ama lütfen Ebru sanatı, ne bileyim bir şeyleri, marangozluk. Ah keşke. Keşke yapsanız hobi olarak. Hobisi olan varsa yazsın aşağıya. Bunları yapın. Bir diğeri gezin. Ama farklı kültürler gezin. Gezmek önemli. Gezmek niye önemli? Görürüz. Bir sürprizimiz var. Bir diğeri, daha önce söylemiştim, satranç ve sudoku. Sonuncusuysa insanlarla iletişime geçin. Yani tartışmalara girin. Ama tartışmaya girip de kavga edecekseniz hiç girmeyin. Abraham Lincoln ne diyor? İnsanların birbirini ikna ettiği bir tartışmaya hiç rastlamadım. Yanlış hatırlamıyorsam onun lafıydı. Analitik düşünmeyi inceledik. Analitik düşünmek mühendislerin tek elinde değildir. Bunu unutmayın. Analitik düşünebilmek sizin geliştirebileceğiniz bir şeydir. Analitik düşünme tekniklerini eğer uygularsanız sevilen bir insan olursunuz. Çünkü karşı tarafın ne istediğini bilirsiniz. Ben Haluk Tatar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.